Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuktan E harfi yapımını anlatacağım. Videolarımı sizlerin istediği modeller üzerine devam ettiriyorum şu an için. Hemen harfimizin yapımında kullanılan malzemeleri sayalım. 6 milimlik inciler kullanacağım. Sizler istediğiniz boyutta boncuk kullanabilirsiniz. Hatta videomuzun sonunda kullandığımız boncuk adetini ve harfimizin boyutlarıyla ilgili bilgiler geçeriz. Sizler de bu bilgiler ışığında harfinizin boncuk boyutunu belirleyebilirsiniz. 0.35 numara esneme yapmayan misina kullanacağız. Dikiş iğnesinden yardım alacağız. Kesmek için de makas kullanacağız. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Daha değişik modeller için de katıl butonundan atölyeme desteklerinizi bekliyorum. E harfimizin yapımına başlayabiliriz. Harfimizin yapımına misinamıza 4 adet boncuk takarak başlıyoruz. Bu boncukları misinamın iğne takmadığım tarafına, arka tarafına taktım. Şöyle göstereyim. Çünkü burada bunları bağlayacağım. Birkaç kez bağladıktan sonra misinamın kısa olan tarafını diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. Birkaç boncuktan geçirdikten sonra kısa olan misinayı kesip bir kenara koyuyorum. Burada misinamı bir boncuk ileriye alacağım. Ve işlemlerime bu şekilde devam edeceğim. Bu benim harfimde birinci sıram. İkinci sıra için boncuk takıyoruz. Hemen 3 tane. 3 tane boncuğumu taktım. Bu boncukları misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından iğnemi geçiriyorum. Ve bu boncukları buraya sabitliyorum. Bu da benim ikinci sıram. Taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Sıralarımı devam ettirebilmek için. Sıralarımız bu şekilde devam edecek. 3 tane boncuk takıp taktığımız 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkarak devam edecek. Şimdi 3. sıra için 3 boncuk daha takıp geliyorum hemen. 3. sıra için hazırım. 3 boncuğumu taktım. Bakın burada misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından alıyorum. Üç boncuğu buraya sabitliyorum. Taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Bir, 2, 3 sıra yaptık. Toplamda 7 sıra yapacağız. Yani 4 sıra daha yapacağız. Ve dediğim gibi 3 boncuk takıp ikisinden yukarı çıkarak yapacağız işlemlerimizi. Ben geri kalan 4 sırayı biraz hızlandırmış olarak yapacağım. Yedinci son sırayı yapıyorum. Şöyle 3 boncuğumu takıp misinanın bulunduğu boncuğun arka tarafından alıyorum. 3 boncuğumu sabitliyorum. Sıralarımızı sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Burada 2 boncuk değil de sadece 1 boncuktan yukarı çıkıyorum. Artık harfimin çıkıntılarını yapacağım çünkü. Sadece 1 boncuktan yukarı çıkalım. İşlemimize buradan devam edeceğiz. Bu tarafa doğru devam edeceğiz. 3 tane boncuk taktım. Yine misinanın bulunduğu boncuğun arka tarafından boncuklarımı alıp sabitliyorum. Taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Harfimi çevireceğim şu şekilde. Şu bölümü yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra aşağı inip ortayı, en aşağı inip son kısmı yapacağız. Şimdi yukarıdayız ve birinci sırayı yaptık. İkinci sıra için boncuk takıyorum hemen. 3 boncuğumu taktım. Misinanın bulunduğu boncuğun arka tarafından alıp sabitliyorum. Ve ikisinden yukarı çıkıyorum.
Bu kısımda son sıra için boncuk takacağım. 3 boncuğumu taktım ve son sırayı yapıyorum bu çıkıntıda. Şöyle misinemin bulunduğu boncuktan girip aldım. Yukarı çıkmıyorum. Buradan geri döneceğim. Şöyle söyleyeyim size. Bu 7 boncuğun bir tanesine bir çıkıntı yaptık. 2, 3, dördüncüye bir çıkıntı yapacağız. Yani 1, 2, 3 tane aşağıda kalacak. 1, 2, 3 tane yukarıda kalacak. Tam ortayı bulup buraya bir çıkıntı daha yapacağız. Ortadaki boncuğa gelmek için de böyle boncuklardan geçerek bu ortadaki boncuğa geleceğiz. Buradan hemen geri dönüyorum. Şuradan dolanacağım arkadaşlar. Artık istediğim boncuktayım. Şöyle göstereceğim size. Bakın 1, 2, 3 tane alt kısımda kaldı. 1, 2, 3 tane yukarıdaki kısımda kaldı. Şuradan da bakabilirsiniz. Bu orta boncuk. 1, 2, 3 tane yukarıda. 1, 2, 3 tane aşağıda. Tam ortadaki boncuktayız. Buradan da hemen bir çıkıntı yapacağız. 3 boncuğumu taktım. Taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Bu birinci sıra. 3 boncuk taktım. Bu da ikinci sıra. Burada sadece 2 sıra yapacağız. Şu ortadaki kısım biraz diğerlerinden kısa biliyorsunuz. O yüzden sadece 2 sıra yapıyorum. Ve 3. sıra için en aşağıdaki boncuğa ineceğim. Buradan da hiç yukarı çıkmıyorum. Boncukların arasından dolanarak buradaki boncuğa geleceğim. Hemen gelelim. Nihayet buradaki boncuğa ulaştık. Şimdi buradan da çıkıntısını yapalım harfimizin. 3 boncuğumu takıyorum. Taktığım 3 boncuktan ikisinden yukarı çıkıyorum. İşlem bu. 3 boncuğum hazır. Son sıramızı yapacağız. 3 boncuğumuzu taktık. Sabitledikten sonra bakın harfimiz aslında bitti. Şimdi misinamızı bağlayacağız. Şöyle birkaç boncuk geri gideceğim. O şekilde bağlayacağım. Burada misinamı bağlıyorum. Misinayı bağlama işlemi de şöyle boncuklarımın arasından giriyorum. Oluşan baloncuktan iğnemi geçiriyorum. Çektiğimde burada dikiş düğümü atar gibi arkadaşlar. Bunu her harf videomda mutlaka anlatıyorum. Diğerlerine de göz atabilirsiniz. Şöyle çekiyorum ve düğüm oluşturmuş oluyorum. Bir tane daha yapacağım. Bakın aradan girdim. Baloncuk oluştu. Baloncuktan misinamı geçiriyorum. Ve çektiğimde düğüm atmış oluyorum. Geçtik. Çekiyoruz. Düğümlerimizi attıktan sonra şöyle birkaç boncuk yine geri gidip misinamızı o şekilde koparalım. Misinamı kesiyorum. Ve harfimizin bir şablonu hazır. 3 boyutlu yapıyoruz harflerimizi biliyorsunuz ve 2 tane şablona ihtiyacımız var. Şimdi videoyu geri alıp aynı şablondan bir tane daha yapalım ve birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Birleştirme işlemi için hazırız. Harflerimizi şu şekilde üst üste koyup istediğiniz herhangi bir yerinden birleştirmeye başlayabilirsiniz. Ben şimdi
Sizler daha rahat birleştirme işlemini anlayabilin diye bazı harflerde açık olarak bir birleştirmeye başlıyorum. Daha sonradan üst üste koyup birleştirmeye devam ediyorum. Burada harflerimi şöyle sırt sırta vereceğim. Ve birleştirmeye bu şekilde başlayacağım. Misinamı şablonumun birinin ilk boncuğundan geçiriyorum yukarıya doğru. Ve bu misinaya bir tane boncuk takıyorum. Aynı misinayı diğer şablonumun ilk boncuğundan aşağıya doğru geçiriyorum. Böylelikle birleştirme işlemine başlamış oluyoruz. Şimdi araya bir tane daha boncuk atacağım. Herhangi bir misinaya takabilirsiniz boncuğunuzu. Boncuğumu taktıktan sonra düğümleme yöntemiyle birleştirme işlemi yapacağım. İğneden destek almayacağım. Daha sağlam, daha düzgün durması için harfimizin düğümleme yöntemini kullanacağız. Bu yöntem aynı taraftaki misinayı, boncuğumun bulunduğu misinayı ters çevirip yine boncuğumdan geri geçiriyorum. Şöyle arayı açıp göstereyim. Bakın aynı taraftaki misina. Hatta şöyle boncuğu çektiğimde buradan çok çekersem misinadan çıkar boncuk. Yani aynı taraftaki misina olduğunu göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi burada baloncuğumuzu oluşturuyoruz. Bu baloncuktan karşı taraftaki misinayı şöyle içinden geçiriyoruz. Ve karşılıklı çekiyoruz. Düğümleme dediğimiz yöntem bu. Karşılıklı çektiğimizde şurada bir düğüm oluşacak arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz net bir şekilde. Burada oluşan düğümü taktığım boncuğumun arasına çekeceğim. Karşılıklı çektiğinizde gelecektir. Şöyle elimin yardımıyla ittiğimde boncuğumun arasına girmiş oluyor. Bu şekilde harflerimiz daha düzgün duracaktır. Şimdi tekrardan misinalarımı birer boncuk öne alacağım. Bir tane sağ şablonumdan, bir tane sol şablonumdan misinalarımı öne alıyorum. Ve bu araya bir tane yine boncuk takacağım. Boncuğumu taktım. Düğümleme yöntemiyle düğümlüyorum. Aynı taraftaki misinayı tekrardan çevirdim. Boncuğumdan geçirip burada bir baloncuk oluşturdum. Bu baloncuktan da karşı taraftaki misinayı geçiriyorum içinden. Karşılıklı çektiğimde oluşan düğümü boncuğumun arasına alıyorum. Tekrar birer boncuk öne geçiyorum. Bir tane boncuk takıp düğümleme yapıyorum. Baloncuğumu oluşturdum. Karşı taraftaki misinayı baloncuğun içinden aldım. Çektiğimde oluşan düğümü boncuğumun arasına el yardımıyla çekiyorum. İyice sıkıştırdım, çektim. Bu şekilde birleştirme yapacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Mesela birer boncuk ön tarafa geçeceğim. Birleştirme işlemimizin mantığı bu. Birer boncuk ön tarafa alıyoruz misinaları ve şu aralara birer tane de boncuk atarak birleştirme yapıyoruz. Bu kapalı olduğu zaman da aynı şekilde olacak. Bakın şuradayız mesela. Birer boncuk öne alacağız. O gösterdiğim boncuklar bu boncuklar. Karşılıklı denk gelen boncukların hepsine aralarına birer boncuk ata ata birleştirme işlemimizi yapacağız. Bu alt kısımda da böyle olacak. İç kısımda da böyle olacak. Bakın denk gelen boncukları zaten çok rahat göreceksiniz. Şöyle kapattığınızda boncuklar birbirine denk geliyor. Bunların aralarına birer boncuk ata ata birleştireceğiz. Şimdi şu sırt kısımdayız. Devam ediyoruz. Açacağım. Harfimi açtım. Birleştirmeye devam ediyorum. Bu kısma kadar hızlandırmış bir şekilde geleyim. Geri kalanını biraz daha gösterip daha sonrasını kamera arkası yapacağım.
Buraya kadar harfimizi açık bir şekilde birleştirebildik. Artık bu aşamadan sonra kapatıp devam etmemiz gerekiyor. Şurada kalmıştık. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi şöyle kapalıyken de birkaç göstereceğim. Şöyle denk gelen boncukları görüyorsunuz. Bunların aralarına birer boncuk atarak devam edeceğiz. Şöyle yine bir şablonuma geçiriyorum misinamı. Diğer misinayı da diğerinden geçiriyorum. Ve bu araya bir tane boncuk atıyorum. Bakın karşılıklı çekiyorum ve buradan birleştirme işlemime devam etmiş oluyorum. Tekrardan bir ön boncuklara geçiş yapıyoruz. Sağ misinamızı sağ boncuktan, sol misinamızı sol boncuktan alacağız. Ve ikisinin arasına bir tane boncuk atacağız. Bu şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Yine ön boncuklara geç, aralarına bir boncuk at. Ön boncuğa geç, aralarına bir boncuk at. Yine ön boncuklara geç, şu denk gelen boncuklara aralarına bir tane boncuk at şeklinde ilerleyeceğiz. Şu alt kısımdayız. Burada her taraftan harfimizi bu şekilde birleştire şuraya kadar gelelim. Burada kapanışı beraber yapalım. Ben de kamera arkası hemen birleştirip geliyorum. Harfimizi dört bir yandan birleştirdik. Şöyle göstereyim size. Başladığımız yere kadar geldik. Şurada başlamıştık biliyorsunuz. Şu iki boncuğu aldım. Buraya bir boncuk atarak burada son birleştirmemi yapacağım. Buraya bir boncuk atmak yeterli olacak. Hemen bir boncuğumu atıyorum. Yine düğümleme yöntemini kullanıyorum. Bakın bir boncukla burayı kapatmış oluyorum. Şimdi misinamı bağlarken misinalarımı aynı yere toplayacağım. Şöyle etrafından dolanıp misinalarımı buraya getireceğim. Diğer misinamın yanına getiriyorum. Ve misinalarımı bir araya toplamış oldum. Bağlama işlemini burada yapacağım. Birkaç kez bağlayacağım. Birkaç kez bağladıktan sonra misinamı diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. Şöyle birkaç boncuk aşağıya aldım. Burada kesiyorum. Diğer misinamızı da aynı şekilde yapalım. Birkaç boncuk geçirdikten sonra kesiyoruz. Ve harfimiz hazır. Hemen kullandığımız boncuk adeti ve boyutları ile ilgili bilgi verelim. Harfimizin yapımında 124 adet boncuk kullandık. Boyutlarını da hemen söylüyorum. 6,5 santimetre boyu var. En olarak şöyle uzun çıkıntılarından ölçüp bakalım. 4 santimetrede eni var. Bu 6 milimlik boncuklarla yapılmış boyutlar. Sizler harfinizin boyutları daha büyük olsun istiyorsanız büyük boyutta boncuk kullanacaksınız. Bu ölçülerden daha küçük bir harf istiyorsanız küçük boyutta boncuk kullanacaksınız. İsteyen takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Katıl butonundan da atölyeme destek verirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.